bana Japonya öyle çok pahalı gelmedi. Hayatımda bir çileğe bu kadar para vermedim ama öleceğim ha. Hani sigara içmek yasaktı. Çatır çatır kapının önünde içiyor. Şu elimde gördüğünüz para 10.000 Japon yeni. Onlar da gülüyor. Bize anlatılan Japonya ile yaşanılan Japonya'nın ben kesinlikle çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Öyle ki buraya insanlar, herhangi bir turist giremiyor, herhangi bir insan buradan çıkamıyor. Japonya'da minimum saatlik ücret 8 ila 11 dolar ve kişi başı yıllık gelir 40.000 dolar civarında. Pek muhtemel dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir şeye daha önce rast gelmediniz. Japonya'ya geldim, Japon yapıştırıcısı alacağım. İlginç bir tecrübe olacak. Bakalım satıyorlar mı? Dünyada en az gecikme yaşanan ülke Japonya. Sadece 18 saniye. Arkadaşlar ne kadar biliyor musunuz kilosu? 600 dolar falan yapıyor. Sadece bir şiş çilek 5 dolar arkadaşlar. O kadar değerli. Yağmurluklu montlar 20 dolar. Bana Japonya bile uygun geliyor. Şu an hissettiğim o. Demek ki söylenenler doğru. Japonya'ya hoş geldiniz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Japonya'dan herkese merhabalar. Bugün artık Japonya gezime başlamak istiyorum. Güzelce dinlendim, kafa olarak rahatladım, ülkeyi iyi araştırdım ve Osaka'dan başlayan yolculuğumuzda sizlere burada ne yenir, ne yapılır, nereler görünür, kaç para harcanır gibi vesaire yine her zamanki hem bilgi hem deneyimlerime göre bir vlog hazırlayacağım. Ve muhtemelen buralara gelirseniz eğer Allah nasip eder de bir gün, bu hazırladığım videoların hepsi sizler için harika rehberler olacak. Şu anda Osaka kentinde, burası dev bir metropol. Otelimden çıktım. Güzel bir yemek yiyeceğim. Çarşı pazar gezeceğim. Kareleri size falan göstereceğim. Ulaşımı anlatacağım. Siz ekranlarınızın başında şimdiden keyifle video izleyeceksiniz. Ben de böyle yemesi içmesi bol, artık gerçek anlamda kendimce dünyanın en iyi gezilecek ülkesi olarak gördüğüm Japonya'nın keyfini çıkararak seyahatime başlayacağım. Hadi bakalım, size iyi seyirler, bana da keyifli bir gün olsun. Şimdi karşıya geçeceğim, tren istasyonuna doğru gidiyorum. Böyle yolları her seferinde tren geçerken kapatıyorlar. Hatta istersen şurada da bekliyorsun. Bisikletin falan varsa kalktık, geçebiliriz. O kadar iyi metro ve tren ağları var ki, yani sonraki bölümlerde Shinkansen'e falan da binersem gösterir, anlatırım size. Çıldırmışlar. Yani kafayı yemişler. Birazdan birkaç metro istasyonu gördüğünüzde zaten bana hak vereceksiniz. Tertemiz, pırıl pırıl yerler. Şimdi burası birazcık merkezin dışarısında bir 15-20 dakika kadar. İkinci kez Japonya'ya geliyorum. Daha önceden de gelmiştim. Osaka merkezi almamın sebebi de buraya Güney Kore'den uçak biletlerinin çok daha uygun olmasıydı. En azından Tokyo'ya göre. Ülke çok büyük, upuzun. Yani kuzeyine de Sappora'dan aşağıdaki işte Fukuoka'ya kadar mı diyeyim, oldukça ince uzun bir ülke olduğu için gezecek çok fazla yer var. 150 milyon kişinin yaşadığı dev bir ülke aslında. Lakin gezmek için hem bütçesel anlamda hem de nokta anlamında biraz önceliklendirmek gerekiyor. O yüzden ben buraya geldim. Burada da merkez alarak Kyoto, Kobe, Himeji, Nara yapacağım. Şimdi ben daha önceden Japonya ile ilgili 200 sayfa falan yazı yazdım web sitemde. Açıklama kısmına bağlantılarını bırakacağım. Japonya'ya gelmeden önce eğer bir gün gelirseniz o yazılarımı okumadan asla plan yapmayın. Bir de şimdi ben Osaka'da kalıyorum. Evet, ama burası dev bir eyalet gibi düşünün. Burada da size konaklama konusunda öneriler vereceğim bölge bölge. O bölgelerde kalın. Diğer türlü bir yerden bir yere gitmek ölüm. Ben mesela şimdi merkezdeyim. Oldukça 15-20 dakikada ulaşacağım. Metroları falan böyle anlamaya çalışınca bayağı bir zamanınız gidiyor. Ama elimden geldikçe şimdi size aktarırım. Şimdi bugün bol para harcamalı bir gün de olacak haliyle, Japonya'dayız. Şu elimde gördüğünüz para 10.000 Japon yeni. Bu 1 dolar 150 gibi düşünün, 70 dolara denk geliyor. Bununla beraber 1000 yen olarak en küçük kağıt paraları var ve sonra 500 ve demir diye gidiyor. Bunu niye söylüyorum? Japonya'da en büyük sıkıntı abi şu bozuk paralarla uğraşmak. Sürekli bozuk para veriyorsunuz. Kredi kartı kullanmayın. Bizim bankalar bayağı bir çakıyorlar sağ olsun.
Saat farkından dolayı. Ama yanınızda dolar varsa döviz bürosundan, yoksa da gidip bankadan, ATM'lerden çekebilirsiniz paranızı. O zaman birazcık daha kur farkı az oluyor. Bunu birçok tecrübeyi Asya'da yaşamış bir kardeşiniz olarak baştan söyleyeyim ki buraya gelmeden önce bütçesel kısımda durduk yere %5, %10 fazladan para ödemeyin. Şöyle bir yerden yürüyorum. Şurası mezarlıkları olsa gerek. Mezarın başına bira bırakmışlar. Şurada bak. Asahi birası bırakmışlar. Şurası da çok büyük bir ana tren istasyonları. 7-Eleven ve Family Mart her yerde var. İlk geldiğim gece de söylemiştim. O yüzden gelmişken bir su alalım. Buraların suları biraz daha uygun oluyor. Bir şey de gösteririm size hatta. Şöyle büyük aldığınızda çok daha uygun. Küçükle büyüğün arasında neredeyse hiçbir fark yok. Mesela o 2 litre su yaklaşık olarak akşama kadar içerim. Sadece 120 yen. Yani 80 sent falan. Şimdi bunları da bir gün deneyimleyeceğim. Ama önce şehirlerde beğendiğim bir yemekleri yiyeyim. Sonra bir gün 7-Eleven tecrübemi de sizinle paylaşırım. Yani şu sushilerin bile inanın kötü olma ihtimali yok. Suyumu aldım. Metroya da öyle bakına gidiyorum. Dün bir yazıda okudum. Birçok yerde İngilizce olarak alfabeye dahi ulaşamadık. Latin alfabesi dahi yoktu. Bırakın günümüzde İngilizce bir sürü şey yazıyor. Bunun sebebi özellikle olimpiyatlarda buna çok alışmışlar ve o tabelalar o dönemde yapılmış. Çünkü ben buraya geldiğimde 7-8 sene önce mi tam hatırlamıyorum. Hiç İngilizce bir şey yoktu. Şu an birçok kafede bile gittiğinizde İngilizce menü bulabiliyorsun. Bu ayrıntıyı da baştan söylemek istedim. Çünkü gezmesi kolay. Zorlanmayacağız yani, göreceksiniz. Millet öğlen yemeğine çıkmış. Ben de şimdi Dotonbori, Shinshiyabashi taraflarına gidip öğlen yemeği yiyeceğim. Ne kadar çok maske takan insan var, fark ettiniz mi? Bak karşıda ya, her var ya 5 kişiden ikisi bence maske takıyor bu ülkede. Ne kadar enteresan bir mekan diyorken pachinko olduğunu fark ettim. Burası bildiğiniz kumarhaneleri. Pachinko diye bir oyun var. Oynuyorlar makinelerde para kazandıkları zamanda, ki kumarhane burada illegal Japonya'da. Öyle bir sistem geliştirmişler ki yani peyderpey hepsini gösteririm size. Red Bull veriyorlar, sana kola veriyorlar. Sonra o mesela kazandığın bir paraysa karşılığında gidip onu başka binada takas edip para alıyorsun karşılığında. Bildiğiniz sistemin açığını bulmuşlar. Öyle bir metro, şehirler arası ve lokal ağları var ki inanamazsınız. Yani gerçekten ben Google Maps kullanmasam kaybolurum. Çok net söylüyorum. Şimdi Namba'ya gideceğim. Allah'tan sistematik olarak bütün şeyi biliyorum. Hatların renklerine göre nasıl gidebileceğimi. 7 durak gidecekmişiz. Bilet almaya gidiyorum şimdi. Bayılıyorlar ya şu sıraya beklemeye. 5 saat sürsün bekler. Şimdi merkeze giden hat, kırmızı hat, Midōsuji Line diye yazıyor. Şimdi o kırmızı hatla Ceddin deden nesin falan diyerek sağdan gideceğiz. Yani gerçekten hani derler ya, bir bu kadar yerin altında var. Şehrin üstü kadar yerin altında bağlamışlar. Kaç dakikadır yürüyorum. Burada günlük sınırsız metroları kullanabileceğiniz biletler var. Şimdi onlardan birini alacağım. Zaten git gel 500 ödeyecektim. Onun yerine 600 falan ödeyip sınırsız olanı alabiliyormuşum. İnternette öyle yazıyordu. Buradan almaya çalışacağım. O da hani hiçbir şey değil. Düşünsene 4 dolara Japonya gibi bir yerde sınırsız gün boyu bütün şehir içi metro ağını kullanabileceğim. Yani yerel halktan olsam demek ki böyle aylık pass falan alsam 2 dolara falan adamlar ulaşımlarını sağlıyorlar. Aa bak şurada yazıyor, gördünüz mü? Günlük Osaka, bir günlük, 2 günlük diye. Can I get one day pass from here, from this machine? This one you buy on internet. You buy on internet and exchange here. Is it the same money? It's the same money. Okay. 800. Bugünkü yaptığım gezi planında tutmadı. Bir sonraki de denerim ama aklınızda bulunsun, böyle bir imkan varmış. Evet, biletimi aldım. Böyle daha uyguna geliyor. Hemen geçelim. Şimdi bunların bir de JR Pass'leri var. Japan Railways Pass'leri. Şehirler arası falan geçerli oluyor. Onu bu bölümde anlatmayacağım. Onu muhtemelen Kobe'den Tokyo'ya giderken kullanacağım. Orada ayrıca anlatırım. Hadi bakalım ben nereden çıkıyordum. Yazıyor 1 numara Namba'ymış. Bu gideceğim Namba onların Taksim'in işte merkezi gibi düşünebilirsiniz. Oradan her yere ulaşabiliyorsun.
Ama zaten gezilecek birçok yerde o bölgede bulunuyor. Yine muhteşem bir pırıl pırıl metro ağı. Her 3-4 dakikada bir tren geliyor. Çok hızlı ve her yere anında bağlanabiliyorsunuz. Dünyada en az bu kadar çok metro ağı uzunluğu olmasına rağmen gecikme yaşanan ülke Japonya. Sadece 18 saniye ve 30.000 kilometreden fazla tren ağları var, biliyor musunuz? Geldim, Namba'dayım. Şimdi bundan sonra her yere yürüyerek neredeyse ulaşabileceğim. 16. çıkışı kullanmam lazım. Yalnız var ya, size bütün deneyimimi canlı canlı gösteriyorum. Umarım yardımcı oluyordur. O yüzden beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Önünüze düşer. Algoritma çünkü böyle çalışıyor. Yani şunu yaşayarak şu an size bizzat gösteriyorum. Ve Türkçe olarak bu kaynakları bulmak o kadar zor ki. 16. çıkıştan çıkmam lazım. Şimdi çok açım. Güzel bir yemek yemek istiyorum. Bu bölgenin 2 tane ünlü yemeği var. Okonomiyaki ve takoyaki. Şimdi okonomiyaki yiyelim önce. Sonra takoyaki'yi de atıştırmalık atarız. Zaten bu yemeğin yapılma sürecini ve içindekileri de anlatacağım. Güzel bir restoran buldum. Birçok yabancı blogger da önermiş. Orayı deneyimleyeceğim. İşte tam Namba'ya geldiğinizde kentin merkezine sizi böyle çarşılar, pazarlar, dükkanlar, mağazalar, restoran, bar ne ararsan bulabileceğin bir yer karşılıyor. Çok renkli, çok canlı burası. 24 saat böyle. O yüzden geldiğinizde birçok şeyi elinizin altına koymuş gibi bulabiliyorsunuz. Buranın merkezi diyebilirim. Bak, tam bir anime çılgınları. Bakar mısınız? Buradan parayı atıyorsun, 300 yen. Bu kutunun içerisinde hangi karakter varsa onun artık çıkıp alıp topluyorlar. Bunların böyle koleksiyonları var. Öyle ki burada anime çılgınlığına bir örnek vereyim. Küçücük bir parça koleksiyon 4 milyon dolara satılmış. Bunun böyle hastaları varmış. Hatta Amerikalı bir YouTuber adam var. Şimdi boks falan yapacak hatta. Logan Paul muydu? Bu gitti böyle bir Pokemon serisini toplamak için uçağa bindi, nerelere gitti. Ve böyle ciddi manada servet değerinde şeylere satılıyormuş bu kartlar vesaire. Ben çok anlamıyorum ama internette yaptığım araştırmalar böyle diyor. Akıl almaz rakamlar, öyle böyle değil. Bak şimdi burada Pikachu otomatı var. Ama Pikachu tamamen bir tasarım. Yani onlara Pokemon'a ait bir şey vermiyor. Daha çok su, kola, kahve alabiliyorsunuz. Tam böyle esnaf işi, sokakların olduğu bir mahalleye geldim. Ve böyle hani yüksek binalar değil de 2 katlı, 3 katlı en fazla yapıların olduğu yerlerde gezmek bana çok daha keyif veriyor. Şurası da bir sushici. Burada yine bak, Allah'tan her şey İngilizce olarak da yazıyor. Ne ararsanız yemek olarak farklı ürünler de var. Böyle tezgahın başına oturup yemeğini yiyorsun. Madem okonomiyaki diye çıktım size, yola öyle başladık, onu anlatmak istiyorum bu sefer. Allah'ım, şu ara sokakta mesela. Lan kesin benim geleceğim yerde burası çıkar bak şimdi. Benim gideceğim yerine okonomiyaki Mizuno. Bu değil galiba. Diyorum ya, mesela şu sırayı 5 saat mi beklerler? Şu binaları ne zaman görsem tamam diyorum, bu sefer Asya'ya geldim. Bu sıra benim gideceğim yerin sırası değilmiş Allah'tan. Vallahi yalan söylemiyorum arkadaşlar, beklemezdim. Hiç sevmediğim şey. Böyle bir yere gidip hem para vereceğim hem sıra bekleyeceğim. O yüzden umut ederim bu kadar kalabalık olmaz. Şunun hemen sol tarafında böyle arada kalan bir yer. Çok güzel restoranlar var. Yani yiyeceğim yemek böyle bir şey işte. Okonomiyaki dedikleri. Zaten her yerde hani bunu kötü yapma ihtimalleri yok. O yüzden bir şey için sıraya girmek istemiyorum. Hani bir Michelin yıldızlı restoran değil, bir şey değil. O yüzden rezervasyon da yapmıyorsun. İnşallah beklemeden yemeğimi yerim. Çünkü şu an gerçekten çok açım. Çok güzel restoranlar var ya. Gerçekten. Ya o kadar büyük konuştum. Bak al. Sıra var. Ünlü bir yer çünkü, biliyorum. Ne yapayım şimdi? Çok ikilemde kaldım. Sıra çok hızlı geçtiği için beklemeye karar verdim. Şöyle biraz yokladım. İyi gidiyor. Şöyle menüyü verdiler.
Bir şeyler seçeceğim. Daha çok deniz mahsulü bir ürün seçmek istiyorum. Çünkü diğerlerinde domuz var diye biliyorum. Beef yerine pork kullanıyorlar. Onların bir Japon krepi diye geçiyor. Fiyatları da yani 10 dolar gibi düşünebilirsin, gayet uygun. Kapıda şimdi siparişimi verdim. Geliyor, siparişleri alıyor ve sadece 1180 deniz mahsulü olanı seçtim. Pardon, 1580, 10 dolar. Daha uygunları da vardı ama deniz mahsulüne doyalım dedim. Şu an sipariş verdikten sonra bir daha sipariş veremiyoruz. Baştan bunu söylüyorlar. Umarım değer. Bekliyorum artık, yapacak bir şey yok. Sizin için de birazcık göstermek istiyorum. Ama dediğim gibi hızlı geçtiği için çok canım yanmıyor. Birazdan içerideyiz. Michelin yıldızı almış neredeyse her sene. Yani 2023'ü göremedim. Diğer bütün yıllar var. O yüzden bayağı özel bir yere gelmişiz. Hatta Çin'de çok ünlüymüş burası. Yanımdakiler Çinliydi. Sosyal medyada patlamış. Sosyal medyanın gücü abi. Michelin yıldızı kadar bence sosyal medyada inanılmaz bir ivmeyi kazandırıyor böyle mekanlarda özellikle. Tamam, varmış, gördüm. 2023'ü de almış. Yani bu kadar üst üste alan bir yere nasıl bir deneyim olacak merak ediyorum. Bak şu an mesela gezmekten daha çok şu tecrübe beni daha fazla heyecanlandırıyor, biliyor musunuz? Sıra bana geldi. Hadi bakalım. Okay, thank you. Vay, sahne hazır. Oh, harika kokuyor. Her yerde böyle çantalarınızı koyabileceğiniz masa altlarında yerler var. Ve böyle teppanyaki tarzı, altta böyle gazla, ısıyla pişirecekler. Böyle önünüzde direkt ürünleri hazırlıyorlar. Yine ikram olarak direkt oturulmaz. Thank you very much. Bir ücretsiz, her yerde olduğu gibi su veriyorlar. Aslında bir nevi erişteyle yapıyorlar ürünü. Bir tarafını pişiriyor, sonra öbür tarafını pişiriyor. İçinde de garnitürler var. Çok basit ürün aslında ama nasıl bu kadar rağbet görüyor, inanılmaz. Deniz mahsulü koydu, ürünleri koyuyor, sonra erişteyi koyuyor. Şurada bir karışımı var. Ama piştim, biliyor musun? Şu an. Is it mine? Geldi. Böyle bir sos koydu. Burada herhalde önümden kese kese yiyeceğim. Master? Yes, why not? Vallahi deniz bir şey dedi ama. Parça parça al ye diyor. O kadar övülmüş ki gerçekten çok merak ediyorum. Abi yumurta da koydu işte. Erişte var. Deniz mahsulü, tereyağı falan. Muhteşem. Söylediğim her şeyi unutun. Öyle doydum, öyle beğendim ki yani gerçekten 10 numara bir yemekti. Ve içinin hem doyuruculuğu, hem lezzeti, hem tadındaki denge. Ne ekşi, ne tatlı, ne aşırı tuzlu, her şey 10 numaraydı. Çok beğendim. Bu enerjiyle ben akşama kadar gezerim. Şimdi sokakları keşfetmeye başlayalım bakalım. Burada çarşı pazar dolaşalım. Rastgele bir yengeççiye girdim. 60.000. Şu dev yengeçler. Hani bu yengeç avcıları var ya, Discovery Channel'da falan çıkıyor. İşte bunları yakalıyorlar. Kral yengeç bunun adı. Arkadaşlar ne kadar biliyor musunuz kilosu? 600 dolar falan yapıyor. Dur, benim kafa yandı. 600 dolar yapıyor o yengecin tanesi. Vay anasını. Gerçekten ilginçti. Şuradan bir gürültü geliyor. Oraya doğru yürüyorum. Burada da yine bakın mangalda yapabileceğiniz bir sürü şeyin örnek fotoğraflarına kadar koyuyorlar. Bu konuda çok iyi. Yani en azından ne yiyeceğinizi biliyorsunuz. Şurada oyun oynuyorlar. Yine Japonya'nın olmazsa olmazı. Bugün hava çok güzel. Şöyle yürüyorum. Her yer Wagyu. Her yer Kobe eti. Yani çok ciddi bu konuda restoran sayısı gördüm. Bizde bunu hani alabilmek hayal. Akıl almaz pahalı bir et çünkü. Ama burada gayet karşılayabileceğiniz rakamlar. Yani 50 dolara falan çok iyi bir et yiyebiliyorsun. Ben asıl onu Kobe'de çekeceğim. Yani onun için apayrı bir bölüm düşünüyorum. Benim dünyada unutamadığım 3-5 lezzetten bir tanesi. Şimdi Osaka gezilecek yerler açısından pek tabii ki bir Tokyo değil. Burası daha çok merkez alınıp
insanların Kyoto ve Nara'ya gittikleri yer. Bunun da sebebi bütçesel olarak burada konaklamak daha uygun. Hal böyle olunca da insanlar burayı merkez alıyor ve trenlerle git gel yapıyorlar. Hani burada çok size göstereceğim bir şey yok. Burayı böyle ilk geldiğimizde Japonya'yı tanımak, konum olarak bilmek, gelmişken yiyip içip şöyle bir etrafa dolanmak için aslında ben planlamıştım. Baksana adam sokağın ortasında Wagyu satıyor. Bolluğundan. Ya bunun ne olduğunu bilenler şu an muhtemelen ağızlarını siliyorlardır. Çileğe bayılıyorlar. Böyle bir tatlıcı gördüm. Bunun birkaç örneğini daha yolda görmüştüm. Ve sadece bir şiş çilek 5 dolar arkadaşlar. O kadar değerli. Yani bizim sokağa attığımız beğenmediğimiz çileğe burada ev alırsın, araba alırsın. O kadar değerliymiş yani. O kadar güzel restoranlar, yemek yiyecek yerler var ki sürekli gözüm hala bir şey yemekte. Abi bu gerçek mi ya bu çilek? Alıyorum ulan, hadi bir çılgınlık yapacağım. Yani altın değerinde çilek satıyorlar. Hayatımda bir çileğe bu kadar para vermedim ama öleceğim ha. Arigato gozaimasu. Sinirlerim bozuldu çünkü yani ne var bunda merak ediyorum. Hayırlı olsun arkadaşlar. Ben bu çileğe bir halt yedim, 5 dolar para verdim. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Gözünü seveyim, Türkiye'deki bütün tarım üreticilerine sesleniyorum. Şu Kore'yi, Japonya'yı bir meyveye, sebzeye bir boğun ya, gözünüzü seveyim. 4 tane çilek aldım. Nereden baksan 4 dolar para verdim ve 5 para etmez. İnanılmaz. Pek muhtemel dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir şeye daha önce rast gelmediniz. İnternet kafe fotoğraflarını koymuşlar kapının önüne ve odaların özelliklerini anlatıyorlar. Neden biliyor musunuz? Özellikle Tokyo'da insanlar böyle internet kafelerde kiralar pahalı olduğu için ya da oteller gelip yaşıyorlar. Bildiğiniz yaşamını süren de var, orada akşamı geçiren de var. Ve hatta gittim şöyle Google Translate'ten çevirdim. Böyle iş koltuğu, yatar koltuk, düz koltuk, masaj koltuğu şeklinde internet kafenin odalarını pazarlamışlar. Daha önceden birçok böyle haberlerde falan görmüştüm. Canlı canlı görüp size aktarmak nasip oldu. Gerçekten özellikle Tokyo'ya gidersem de zaten bunun böyle konaklamalı olanını belki bizzat kendim bile deneyimlerim. Şimdi benim bir makinemin kulpu koptu bir yere. Onu yapıştırmak istiyorum. Japonya'ya geldim. Japon yapıştırıcısı alacağım. İlginç bir tecrübe olacak. Bakalım satıyorlar mı? Bu arada gerçekten ihtiyacım var. Ondan almaya geldim yani. Çok ciddi bir şey koptu. Onu hemen yapmam lazım. Bakalım bulabilir miyim? Bu derdimi de nasıl anlatacağım bilmiyorum ki. Vallahi yemin ederim yazdım Google Translate'ten bir şekilde derdimi anlatmaya çalışacağım. Biz mi diyoruz buna, dünyada var mı ismi bilmiyorum. Excuse me. Sorry. Sorry. No he? No. Okay. Thank you, arigato. Bu Japon yapıştırıcısı Japonya dışında her yerde var mı yoksa bize özgü mü bilmiyorum ama caps gibi oldu. Japonya'da böyle tax free yerleri birçok yerde görebiliyorsun. Bak orada da var, burada da var. Bunlar da pasaportunu gösterip direkt KDV'yi düşüyorlar. Havalimanında uğraşmıyorsun diye biliyorum. Aklınızda bulunsun. Çünkü ben de burada PlayStation alacağım. Oradan araştırmalarım neticesinde bu sonuca vardım. Bu şekilde yapınca uğraşmıyormuşsun. Bak burası da öyle mesela. Tax free shop. Direkt alıyorsun. Tax'i direkt silmiş bir şekilde zaten yazıyor. 398 mesela taxsiz. Tax'li olursa vergili 429 gibi. Şöyle bir de bu tarafa doğru gidelim bakalım. Burası bayağı uzun bir cadde. Şu oyun yerlerinden çok gördüm. Bir oynayacağım ya. Buraya kadar gelmişken. Ne kadarmış? Hello. Bu da yaklaşık olarak 3,5 dolar falan. Arigato. Thank you. Arigato. So what? Which one should I hit? Any of them? Anything. Shoot for down. Anything for down. Ha, anything goes down is mine. Yeah. Okay. Like this. Okay. For back. Yes. And Okay. The cork. Here. here. Ulan Japonlar, sizi yenmez miyim ben? Çek orayı çek. Chocolate. Fight to. No, you can take the video there. Oh, Buji. It's coming. Okay? Okay. Ulan hile mi bu be? Okay, not too bad. I will try the next. Oğlum bunu kazansam ne olur, kaybetsem ne olur? Onlar da gülüyor. Hileli. Bana bir tane balina verdi.
Bunu da takipçilerimden birine hediye olarak yani burada kumar işi çok fazla var. Paçinkolar üzerinden demiştim ama bu onlar gibi değil. Vurduğunu hediye olarak alıyormuşsun. Ben hiçbir şey indiremedim. Böyle dolanıyorum şimdi buralarda. Hani sigara içmek yasaktı. Bak kız çatır çatır kapının önünde içiyor. Hani her yerde yakalıyorlardı. Herhalde bu muhtemelen Tokyo'da olacak. Bazen böyle boş boş hiçbir şey yapmadan yürümeyi de çok seviyorum. Ve diğer yemekleri takoyaki. Şurada yapıyorlar. Bu da işte böyle hamur. İçinde daha çok deniz mahsulüyle yapılıyor. Top şekline getiriyorlar. Atıştırmalık olarak yiyorsunuz. Burada da hemen mangalda çok iyi görünüyor. Wagyu eti yapıyorlar. Ama sadece bir şişi 1500 yen. 10 dolar. Ben bir de Japonların şu tabela eğlence kısmını çok seviyorum. Çok ilginç şeyler yapıyorlar. Tabelalar dikkatinizi çekiyor ister istemez. Bu arkadaşlar da işte yoldan müşteri çekiyorlar. Yani şu an bir hafta içi günü olmasına rağmen çok kalabalık her yer. Günlerden pazartesi, hafta sonu düşünemiyorum burayı. Şöyle bir yere çıktım. Burası da bayağı ünlü bir, özellikle neon ışıklarla kaplı billboardların olduğu yer. Şurası da işte ana alışveriş yapabileceğiniz caddeleri. Böyle aralarda böyle parmak gibi dizilmiş caddeler, dükkanlar var. Hem alışveriş yapıyorlar hem takılıyorlar. Onların en Osaka'daki ünlü yerleri. Burası o kadar özel bir yer ki gecesi ayrı, gündüzü ayrı izleyebileceğiniz bir nokta. Çünkü özellikle akşam insanlar buraya gelip şu bölgede özellikle neon ışıklarının görsel güzelliğini izliyorlar. Şu an hepsi sönmüş vaziyette. Gece çok daha canlı oluyor. Şunlar hariç. Burası da o meşhur şehrin nehri. Dilerseniz şu teknelerle böyle bir nehir turu yapabiliyorsunuz. Shinsaibashi adında bir durakları ve aynı zamanda alışveriş bölgesi var. Oraya doğru şimdi yürüyorum. Böyle yukarıdan her yeri kapattıkları için hem gölge hem yağmur yağsa bile gayet rahat bir şekilde dolaşabiliyorsunuz. Bu sistemi çok beğendim. Bütün bu bölgeyi böyle yapmışlar. Hiçbir şekilde asla ıslanmazsın ve direkt aşağıda da metro ağlarına inebiliyorsun. Şimdi bu Japonya'da kalabalığa bakıp ne kadar yoğun bir nüfus olan coğrafya gibi düşünmeniz pek muhtemel, çok normal. Lakin Japonya'nın Kore gibi nüfusu geri gidiyor. Öyle ki önümüzdeki 30 yıl içinde çok daha yaşlanmış bir ülke olacak. Ortalama yaşam süresi 88 ve insanlar burada evlenmiyor, çocuk sahibi olmuyor. Hal böyle olunca sizi bu kalabalık yanıltmasın. Pek tabii ki yüz ölçümünü düşündüğünüzde çok ciddi hala bir nüfusu olan ülke olsa da nüfus artış yoğunluğu çok düşük. Sanırım bir Kore, 2'de bunlar var. Özellikle intihar oranının çok fazla olduğu bir ülke. Benim bu gezimdeki en çok merak ettiğim şey gerçekten mutlular mı? Yani hayattaki başarıyla iş hayatındaki başarı dengesini kurabilmişler mi? Birazcık bunu araştırmak istiyorum. Çünkü bize anlatılan Japonya ile yaşanılan Japonya'nın ben kesinlikle çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Tokyo'da yaşayan bir arkadaşım var, Türk. Onunla ilerleyen bölümlerde bir bölüm yapıp bu durumu ülkeyi birazcık daha anladıkça oradayken yargılayarak, yorumlayarak sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü ben dünyayı gezerken bir şey öğrendim. Ne kadar başarı baskısı olursa toplumlarda, tamam refah anlamında bir yerlere geliyor ülkeler ama toplumda çok ciddi bir psikolojik bozulma oluyor. Mesela burada pandemide ülke, inanır mısınız, yalnızlık bakanı atadı. İnsanlar intihar etmesin diye. Tokyo'nun Fuji Dağı eteklerinde intihar ettikleri bildiğiniz ormanlar var. O yüzden bu konulara da değinmeden Japonya'dan ayrılmak istemiyorum. Vallahi şu anki gözlemim, insan buraya gelse, özellikle hanımlar, sadece alışveriş için bir hafta geçirirler. O kadar çok kozmetik mağazası, o kadar çok kıyafet alabileceğiniz yerler var ki hani benim hiç ilgimi çekmediği için pas geçiyorum ama hani özellikle kadınlara buradan duyurmuş olayım. İşte geldiğim yerin ismi de şu. Shinsaibashi. Valla Gucci'ler, Louis Vuitton'lar falan hani ara sokaklarda var burada.
Öyle diyeyim size. Bunlar da sanırım Koreliler gibi bir çanta olmadan yaşayamayanlardan. Asya'nın geneli öyle artık. Seviyorlar hava atmayı. Mesela şu Daimaru'da çok ünlü böyle alışveriş yapabileceğiniz bir dükkan, böyle komple gidiyor sonuna kadar. Ben de yeni fark ettim burayı. Böyle bir sürü internetten de baktım, mağazaların olduğu yermiş. Bir girip bakacağım, bayağı lüks görünüyor ya. Hani reklamını yapmış gibi olduk ama. Arkadaşlar para almadım, barter yapıyoruz. Adamların hiç işi yok ya, Deniz gelsin reklamımızı yapsın diye bekleyecekler sanki. Kozmetik, parfüm, kıyafet. Tasarımı çok farklıymış ama böyle birazcık bana Fas'taymışım gibi de hissettirdi. Hiç Asya gibi değil. Tamam arkadaşlar, burası bizik değil, Rolex var. Geri çekiliyoruz. Orası benim sinirlerimi bozdu. Hiç bildik marka yok. Şurada bir Skechers gördüm. Gelin bakalım Japonya'da bir ayakkabı alsanız kaç paraymış. Bir 3 aşağı 5 yukarı bir yaklaşımda bulunalım. Vallahi Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum ama 10 ila 14 bin yen arasında değişiyor ayakkabılar. Bunun bir de tax free'sini aldığınız yerler oluyor. Size 80 dolara falan geliyor. Ama Japonya'da minimum saatlik ücret 8 ila 11 dolar. Aynı zamanda kişi başı yıllık gelir 40 bin dolar civarında. O açıdan baktığınızda yorumu siz yapın. Ama benim son yıllarda gördüğüm mesela şu ayakkabıyı ben North Face Prag'dan almıştım, Çek Cumhuriyeti'nden. Yani Türkiye'dekiyle arasında 2 kat fark vardı. Daha uygundu yani. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de ayakkabı fiyatları bile çok pahalı. Hani gelmişken Japonya'dan canlı canlı görün istedim. Bu nasıl iş anlamadım. Baksanıza araba satıyorlar. Şurada bir yandan da çanta. Aston Martin. Burası herhalde bayağı kallavi bir yer. Ama aynı zamanda işte Gap de var, H&M de var. Bak yan yana bir sürü mağazada var. Şurada ne alırsan 1 milyoncular var. O yüzden her şey böyle iç içe. Ne ararsan bulabiliyorsun ama hani ne bileyim, dükkanın önünden geçerken bir Aston Martin araba alayım demek pek de akla yatan bir şey değil. Şöyle çok mağaza varmış. Dikkatimi çekti. Burası kesin çok ekonomik bir yer. Aynen abi, tam tahmin ettiğim gibi bak. Vallahi normalde hiç yapmayacağım şey bir yere gidip böyle size mağaza, dükkan, alışveriş yerleri gezdirmek olur ama niyeyse bugün içimde böyle ülkeye gelince bunu hissettim yani. Böyle halk ne yapıyor baktım şöyle bir. Herkes buralara akın ediyor. Evet, gezecek yerler hep Kyoto tarafında falan. Ondan zaten 4 bölüm yapacağım. Orada gösteririm ama şu an en azından ülkeye geldiğimizde bir fiyat analizi yapmış oldum. Hani kaç para harcarsınız, nasıl gezersiniz, İngilizce durumu nedir falan. Vallahi bedava. 20 kaç? 150 ulan 20 dolar falan lan şu pantolonlar. Nasıl Japonya bu ya? Şu yağmurluklu montlar 20 dolar. 20 dolar. Şurada belki bir tık daha kalın ve iyileri var. Bak bu kaç dolarmış? 40 dolara geliyor. 45 dolara geliyor. Ama dün bir influencer paylaştı Tokyo'da. Saffet Emre'ydi galiba. Rehber. Kıyaslaması yapmışlar. Tokyo'da gibi bir bölge var alışveriş yapılan. Orası Türkiye'den daha ucuzmuş. Yani çok ilginç. Türkiye'deki fiyatları Instagram'da falan da paylaşıyorsunuz. Görüyorum. İnanamıyorum ya. Çıldırmış yani. Dünyada öyle bir enflasyon, bir hayat pahalılığı yok yani, hikaye. Ben size Avrupa'yı da gösterdim. Bak Asya'yı da gösteriyorum. Hani göstermesem hurafe dersin, dedikodu dersin. Canlı canlı gösterim, hala inanmıyorlar. İlginç. Bak çok güzel tişörtler var mesela. Animeli falan böyle 10 dolar. Ve böyle bir sürü yer var. Hani belki daha dışarıya gitsem çok daha uyguna bulurum ama hani size ilk gün ki deneyimlerimi ve izlenimlerimi göstermek benim amacım. Gerçekten bana Japonya bile uygun geliyor. Şu an hissettiğim o. Şimdi burada 200 saat dolandım. Karnımı da doyurdum. Buranın çok ünlü bir kalesi var. Oraya doğru gidiyorum. Metro ile 6-7 durakta gidiliyormuş. Her yerimi bağladınız be kardeşim. Ülkenin %70'i dağlık. O yüzden bulabildikleri yerin altında her yeri yeni bir kent kurmuşlar. Şöyle bir örnek vereyim. Buradaki bir duraktan diğer durağa kadar yerin altından gidebiliyorsunuz. Yani 2 metro durağının arasını düşünün. Orası bile böyle şehrin altından geçirip birbirine bağlamışlar 2 durak mesafesi kadar yeri. O yüzden diyorum ya, her yerin bir o kadar da altında var diye. Canlı canlı şu an gördüğüm örneklerden bir tanesi de o oldu. Burası Shinshiyabashi durağı. İlerisi Nagobashi mi ne ismi diye geçiyor.
Ve direkt istersen yürüyerek gidebiliyorsun yerin altından. Biletimi aldım. Şimdi yine metroya binip o meşhur Osaka Kalesi'ne gidip gezeceğim. Allah aşkına daha kaç kat aşağıya ineceğiz? Gerçekten şu 5. kat mı ne oldu arkadaşlar? Herhalde 7. kat burası. Artık geldiğimizi düşünüyorum. Ulan bir kere gecik ya, bir kere ya. Bir saniye gecik kardeşim. Transfer here to the Chuo Line and JR Line. Japonya'yı diyorum, avucumun içi gibi bilirim. Artık o kadar böyle şey hissediyorum ki dünyayı geze geze, nereye nasıl gidilir, ne yapılır. Muhteşem. Çok basitleşmiş her şey. İşte benim gideceğim yer Osaka Castle Park yazıyor. 3B'den çıkacakmışım. Böyle önemli yerleri de gösteriyorlar direkt. Bu konuda rahat edebiliyorsunuz yazıyorlardı. O yüzden rahat rahat gideceğin yere ulaşabiliyorsun. Alright. Bileti kaybedersen çıkamıyorsun. Yeniden bilet alman gerekiyor. Aklımızda bulunsun. İşte o meşhur kale göründü. Japonya'da birçok yerde kale, tapınak görebiliyorsunuz. En ünlülerinden bir tanesi bu. Bir tane de Himeji'de var. O da bayağı ünlü Hiroşima'ya giderken. Ben bu ikisini de gezmiştim zamanında ama tabii o zamanlar YouTube videosu falan yapmadığım için size görsel video olarak hiçbir zaman sunmamış. O yüzden şimdi buraya kadar gelmişken zaten hazırda web sitemde yazılarım var. Böyle videolarla da beslemek istedim. Bazı yerleri artık ikinci kez gidiyorum. Birazcık da video üretmek için. Hem de değişimi gözlerimde görmek istiyorum ki zaten bir süre sonra dünyada pek de artık gidecek yer kalmayacak gibi görünüyor. Neredeyse bitirdim sayılır. Ülkede o kadar değerli ki bakın bitkiler. Böyle bulabildikleri her yerde bitki satıyorlar. Hatta geçenlerde bir evin önünde, bak abartmıyorum, bir karış böyle duvar dibinde boşluk var. Böyle 5 metre genişliğinde soğan ekmiş adam. Düşün, çünkü yok olmadığı için bulabildikleri her yeri tarımla değerlendirmeye çalışıyorlar ve karadan pek bir ümitleri kalmadığı için bazı tarımları, mesela yosun yetiştiriyorlar. Birçok üründe de kullanıyorlar. Denizlere tarlalar kurmuşlar. Bu sayede en azından hani o sushi'nin etrafındaki yosunlar var ya, bunları üretip satıyorlarmış. Çünkü karada yerleri yok. Şöyle otantik bir tren yapmışlar kaleye. Bu trenle de çıkabiliyorsun. 400 yen veriyormuşsun. Ben yürümek istiyorum. Zaten güzel bir parkın içerisindeyiz. Gelmişken yürünebilir. Ülkede o kadar çok park, bahçe, yeşil alan görebiliyorsunuz ki böyle devasa kentlerin bile ortasında dilediğinizde kaçabileceğiniz yeşillikler var. Bak şu an mesela sadece 5 durak geldim. O kadar büyük kaosun, kalabalığın içerisinden bir anda böyle huzurlu ormanın içerisindeyim. Böyle olmalı yani, kentlerimiz de bizim de aynı böyle olmalı abi. Ne yazık ya, yani Allah korusun şu an mesela İstanbul'da deprem olsa kaçacak, toplanacak park yok ya mesela. Ne kadar üzücü değil mi? Bak burada mesela geçen hafta deprem olmuş. 6.9 mu ne? Millet gülüyor deprem olurken. O kadar alışmışlar ve o kadar sistem oturmuş ki adamın herhangi bir kaygısı yok. Çünkü yaptığı binaya güveniyor. Diyerekten bu videonun da mesajını vermiş olayım. Şimdi burayı gezerken birazcık da size Japonya hakkında bilgiler vereyim. Japonya eyaletlerle yönetiliyor ve 1000'e yakın aynı zamanda şehir var ve her şehrin bir kendine ait meclisi var. Ve bulunduğum şehrin de, Osaka'nın da nüfusu 2.5 milyon. Ülkenin tam ortasında yer alıyoruz şu anda. İşte 2.5 milyon kişinin yaşadığı bu yerde bile yaklaşık 60 dönümlük bir arazinin içerisinde bulunan parkın içindeyim şu an. Kale de ülkedeki en eski kalelerden bir tanesi. 1600'lü yıllarda yapılmış. İşte savunma sistemi olarak yine aynı mantık var. Etrafında nehir kuruyorlar ki ana kara olan kale kısmına düşmanlar gelemesin. Bununla beraber mesela altında 3 kat daha sığınma alanı var. Eğer ki savaşı kaybetme durumları olursa sığınaklar kısmına çekilebiliyorlar vesaire. Bu çok önemli değil. Ama benim için bu Japonya konusunda önem verdiğim bir başka detay, özellikle dünyada biliyorsunuz ilk atom bombasının düştüğü yer Japonya. Hiroşima ve Nagasaki, yani ülkenin birazcık daha güneyine. Aslında Kyoto'ya da atmak istiyor Amerikalılar ama diyorlar ki çok kadim, çok tarihi yapı var. O yüzden yıkılmasın. Ve bu arada hani bu kadar atom bombası atmalarına rağmen Amerikalıları özeniyorlar. Özellikle genç nesil. Aklınızda bulunsun. Şimdi burası niye önemli? Özellikle son 100 yılda
bir Japon mucizesi adında bir kavram çıkıyor. Adamlar atom bombasını yedikten sonra Amerika'dan destek alıyorlar. Yine Amerika'nın desteğiyle ayağa kalkıyor ülke aslında. 10 yılda imkansızı başarıyorlar. Ve buna da Japon mucizesi deniliyor. İşte yaklaşık 7000 tane adadan oluşan bu ülkenin başarısına dair aslında ayrı bir almış olduğum notlardan yararlanıp size vlog yapacağım ama biraz daha ülkeyi tanımam, anlamam lazım. Lakin buraya geldiğimde beni en çok etkileyen, düşünsenize 50 sene önce yerle bir olmuş bir coğrafya, bir ülke, tamamen tükenmiş bir toplum ve buna rağmen bir mucizeyi başardığına inanan düşmanları tarafından bile bugüne kadar gelmiş, dünyanın en büyük 3. ekonomi olmayı başarmış bir mega kentler diyarı ülke. Yani çılgınca çok detay var. Ben en çok bu kısımda kayboluyorum. Altın kızlar kimonoları giymişler, kaleyi geziyorlar. Kalenin ana girişinden şimdi içeriye doğru girdiğim burası kenti tepeden görebileceğiniz güzel de manzara sunan bir durak. Şu ana kadar şehirde en çok turisti burada gördüm ve çok ciddi bir özellikle Çinli akını var. Kalede baktığınızda detayları vesaire görüyorsunuz her yerde olduğu gibi. Birçok kale artık bana hep aynı geliyor, işte etrafında altın kaplamalı varaklar vesaire ama özellikle arka planda gördüğünüz taş işçiliğini çok beğendim. Bunun benzerlerinin tabii ki kralını her zaman söylediğim gibi Peru'da görüyoruz. Cusco'da oradaki taş işçiliğinin kesimini geçtim, birbirine öyle bir puzzle gibi bütünleştiriliyor ki, işleniyor ki hani bunlar halt yemiş. Tabii Japonların aslında baktığınızda geçmişte en büyük sıkıntıları 1900'lü yıllara kadar oluyor. Öyle ki buraya insanlar, herhangi bir turist giremiyor, herhangi bir insan buradan çıkamıyor. 1900'lü yıllarda Meiji döneminden sonra dünyaya açılmaya başlıyorlar. İşte özellikle 200-300 sene önceki, hadi Japonya'yı kenara bırakalım ama akabinde ne oluyor biliyor musunuz? Japonya o kadar büyüyor ve güçleniyor ki buradan Tayland'a kadar bütün coğrafyanın hakimi oluyor. Hem denizde hem karada. Hatta Çin'in bile içine kadar giriyorlar. Öyle yani, hani aslında düşündüğünüz kadar işte atom bombasına maruz kalana kadar adamlar inanılmaz yayılımcı politika izliyorlar. Peki günümüzde hepimiz dünyanın kralı Amerika olarak biliyoruz. Hadi Çin'le geliyor şu anda, eyvallah. Ama öyle bir kırılma noktası var ki biliyorsunuz, hatta Hollywood yapımı film de var, hatta Pearl Harbor filmi en büyük kırılma noktalarından bir tanesi. Aslında çok ilginç. Yani Japonlar her yere gidiyorlar, savaşıyorlar, kazanıyorlar. İşte o atom bombası atılana kadar. Akabinde Japonlar teslim oluyor ve sonra ne oluyor biliyor musunuz? Amerika buranın kurulmasında, yeniden inşa edilmesine destek veriyor ya. Japonya büyüyor. Akabinde Kore Savaşı'nda da Kore artık tam anlamıyla önünü görmeye başlayınca, ki bunu da size Kore'de anlatmıştım, Japonlardan para istiyor. Sonra da Kore güçlenmeye başlıyor. Yani her şeyin başı yine Amerika. Amerika ile mesela belki Japonlar da kötü geçinseydi bu sefer Japonya kalkınamayacaktı. Bu sefer Japonlar Kore'ye para veremeyecekti. Yani bir silsileyi düşünün ve hep başında Amerika var. O yüzden bu coğrafyada da bu kadar muzdarip olmalarına rağmen Amerika'dan savaş konusunda bir Amerika seviciliği var. Bununla beraber takdir edersiniz ki tabii ki burada en önemli adam Einstein. Yani o olmasaydı zaten atom bombası olmayacaktı. Pek muhtemel çok başka bir tarihi konuşuyor olacaktık. Çünkü sonuçta tarih kazananların yazdığı bir aslında nihai sonuç gibi düşünülebilir. Velhasıl kelam burayı da ona bağlamak istedim. Eğer Hiroşima'ya gidersem zaten detaylıca size ben bunu anlatırım. Dilim döndükçe yoruldum, susadım. Böyle güzel bir yerdi burası. Gelmişken görülmesi gerekiyor. Pek tabii ki tarihine değmeden olmazdı. Baktım metroda en son gideceğim duraklardan bir tanesi şu şehrin en büyük dönme dolabı. Her yerde olduğu gibi ama o kadar büyük ki arkadaşlar, ekranda nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Böyle bak bitmiyor derler ya. Yanına geldiğinde insan kendini küçücük hissediyor. Neden buraya kadar geleyim? Ben yıllar önce de gelmiştim buraya. Şurası bir akvaryum, arka tarafta bir Legoland var. Daha çok böyle çocukları getirip burada gezdiriyorlar. Hazır da akşam oldu. O kalenin olduğu yerde iyice yürüdüm parkta. Acıktım. Buraya kadar gelmişken, dolaşırken yine size daha önceden söylediğim gibi güzel bir Japon yemeği yemeye gidiyorum. Burada yakitori adında bir gelenek var. Bizdeki mangal, ocakbaşı gibi düşünebilirsiniz. Birebir aynısı. Tek farkı burada sebze falan bulamıyorsun. Onlar çok pahalı. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Birkaç belki yemek denerim. Hani farklı restoranlarda, bilmiyorum. Burası zaten yeme içme kenti. Osaka'da her yerde restoran bulabiliyorsunuz. Bir de hazır madem bu ülkeye geldik, bir marketinde başlatayım size. Çünkü marketler çok merak ediliyor. İnsanlar ne tüketiyor, ne kadar ödüyorlar vesaire. Öyle bir şu bölgeyi
keşfederiz. Buradaki dönme dolap devasa ama aynı zamanda akvaryum da çok büyük. Ben yıllar önce gitmiştim ama kararsızım. İster gidersiniz ister gitmezsiniz. Biz genelde gitmemeyi tercih ediyoruz ama çocuklu aileler çok seviyor. Lakin yine her zaman dediğim gibi karar sizlerin. Şimdi buradan yürüyünce aşağıya geldiğimde yani son zamanlarda bu kadar büyük dönme dolap nerede gördüm bilmiyorum. Ben sevmiyorum bunlarda, sıkılıyorum, yukarıda içim şey oluyor, yavaş yavaş gidiyor. Bir de korkuyorum ne olur ne olmaz. Bunun altından yürüyerek şimdi şuradaki merkeze gidiyorum. Sabahtan beri çekim yapıyorum. Korna sesi duydunuz mu hiç? Merak ediyorum, benim dikkatimi çekti de. Bu kadar büyük bir metropolde neredeyse hiç duymadım diye aklımda kalmış. Arabalar da sessiz, her şey sessiz. Mesela böyle birazcık daha kentin dışına çıkınca şunu fark ediyorsun. Bak evler falan ne kadar küçükleşti. Gördünüz mü? O binalar, plazalar, gökdelenler gitti. Ve bunlar da depreme dayanıklı. Yani yılda 1500 tane deprem olan bir ülkedeyim. Şu binalar herhalde bildiğim kadarıyla 8-9 şiddetine mi oluyor? Kadar dayanıklı. Hani dışarıdan baksan hadi canım dersin değil mi? Ama işte temelini nasıl yapıyorlar, nasıl bir sistem kullanıyorlar bilmiyorum ama küçük binalarda genelde ayakta kalıyormuş. Bak mesela bir mahallede şu an rastgele dolaşıyorum. Hani her yere insan o Tokyo'daki gibi gökdelenler, lüks rezidanslar, binalar var gibi düşünüyor Japonya için ama hiç alakası bile yok. Küçücük yerlerde yaşayan, böyle küçücük evlerde yaşayan çok da büyük bir kesim var. Ama tabii bu coğrafyanın depremle, tsunami ile imtihanından dolayı insanlar bu konuda önlemlerini almışlar. İşte 2011'de mi neydi, bir tanesinde depremde Fukuoka'da nükleer santralden sızıntı oluyor. Sonra geçen yıllarda yine çok büyük bir tsunami oluyor. Adamlar yerle bir oluyor yine güney tarafında özellikle. Yeniden kuruyorlar 3 sene 2 sene içerisinde. Bitmiyor imtihanları ama buna rağmen hem önlem alıyorlar hem her seferinde bir mücadeleyle yeniden ayağa kalkıyorlar. O yüzden örnek alınması gereken şeyleri her zamanki gibi diyorum, yurt dışında örnek almak, elimizdekilerin de kıymetini bilmek lazım. Elma satıyorlar. Tanesi 238'e. Nereden baksan 2 dolar. Her şey taneyle, bütün meyveler. Karpuz şu kadarcık bir şey 5 dolar. İnanılmaz ama Kore daha pahalıydı. Şu kadarcık marul 3 dolar. Domatesler 4 dolar. Taneyle yine ha. Yani domatesin tanesi 1 dolar falan. Yani demek ki söylenenler doğru. Burada hep deniz mahsulü yiyin diyorlardı. Bak mesela somonlar var. Böyle bir parça somon 2 dolar. Balık yumurtası 3 dolar. Ya balıklar falan bedava yani baktığında. Tabii onların alım gücüne göre gayet her şey normal. Ben sadece kıyaslama yapıyorum. Burada hazırlanmış sashimiler var bak paketlerde 500 yen. Şurada var mesela, çok güzel görünüyor, 398. Bu konuda harika. Karides, kalamarlar da aynı keza. Et varmış şurada, bakalım. Bunlar muhtemelen hep domuz, bakın. Renginden belli oluyor. Bak şöyle tavuklar var. Çok uygun ha aslında. Şu paket 2 dolar falan. Düşündüğünde. Gayet iyi aslında. 2 dolar ne olacak ki? Bak kaç tane kanat var. 3 dolar bile değil. 2,5 dolar falan. Yani diyor mu bana, Japonya öyle çok pahalı gelmedi. Biz de kanatı bildiğim kadarıyla 6-7 dolara alıyoruz kilosunu. Aklımda kalan o mesela. Buldum. Bu 100 gramıymış. Kilosu 800. Yani Japonya'da bile tavuğun kilosu 6 dolar bile değil. Bizde de aynı mesela. O açıdan sanırım demek istediğimi anladınız. Burada yağlar var. Reçeller var. Öğütülmüş peynirler var. Ne ararsanız var. Yeter ki para olsun. Şöyle keklerden ben çok yiyordum. Hatırlıyorum, bir sürü fotoğrafını, videosunu da çekmişim. Sadece 2 dolar abi. Yok ya, Japonya iyi.
Tabii şimdi ben bu ürünlerin detaylarını bilmiyorum. Hani burayı da yaşayan, Japonca bilen biriyle Tokyo'da gezince daha kapsamlı her şeyi anlatırım. Ama birçok diyorum ya bak, fındık fıstığına kadar bulabiliyorsun. Şöyle bak ne güzel. Badem var mesela, 5 dolar 6 dolara denk geliyor. İçkiler bedava. Yani şaraplar falan bak yani 4 dolar. Şu 5 dolar. Şurada bak viskiler var, Jim Beam mesela 8 dolara 9 dolara geliyor. Ya inanabiliyor musun? Ya 10 dolar olsun hadi en fenası. Bizden ucuz diye biliyorum. Hani Türkiye'dekiler yazsın. Delireceğim gerçekten ya. Mesela atıştırmalık hızlıca böyle suya atabileceğiniz noodle'lar da var. Envai çeşit mesela göstereyim. Körelisi var. Domuzlusu var yukarıda. Şurada aşağıda deniz mahsullüler var ve fiyatlar 100 lira bak. 108'e var mesela şurada. Şöyle kocaman pakette bak var mesela. Bayağı büyük bu. 160. 1 dolar. İsterseniz 1 dolara Japonya'da doyabiliyorsunuz. Abi vallahi sinirlerim bozuldu. Gerçekten üzüldüm ya. Ya Japonya'daki marketin fiyatına bakar mısın? Kafayı yiyeceğim ya. Gittiğim her ülkede size kaç tane video yaptım. Bak yani bir kere manipülasyon yapmadım. Ne gösterdiysem onu gördünüz. Ve yani yok dünyanın... Hatta artık yeni trend başlamış. Böyle Instagram'da falan herkes şey diyor. Yurt dışında para harcarım Türkiye'ye nazaran daha uygun diye böyle fişleri paylaşıyor insanlar. Al bak Japonya'dayım ben. Sabah yemek yedim bak, kocaman porsiyon şey geldi 10 dolar mesela. Hani o özel de bir şey ve Michelin yıldızlı bir yerde yedim. Delirirsiniz ya gerçekten. Hani ben burada bırakın aynı, hani bazı şeyler de bizden daha uygun ama aynı olan şeylerde mesela anlayamıyorum. Ben dünyanın en pahalı ülkelerinden birine geldim sonuçta. Yani sebze meyve konusu artık tartışmasız, eyvallah. İnşallah bu videoyu izledikten sonra bakanlığımız falan ya da ne bileyim bu işleri yapanlara bir bir şey olur da daha çok buralara sebze meyve satarız. Daha çok para kazanırız. Ülkemize ihracatı artar diye içimden geçiriyorum. İnşallah birilerine ilham oluyoruzdur. Açlıktan ölüyorum artık. Kaç oldu saat? Gidip bir güzel yemeğimi yiyeyim. Bak burayı mesela hiç böyle araştırıp bulmadım. Direkt Google haritalardan fotoğraflara baktım. Pek muhtemel benden başka da turist olmayacaktır. Şöyle sıradan bir yer. Gelir gelmez hemen böyle bir temizlenmeniz için ıslak bir bez getirdiler. Sonra burada İngilizce menü var Allah'tan. Çöp şişimi söyleyeceğim, bildiğiniz tavuğumu, etimi. Ondan sonra böyle barda hep birlikte yiyeceğiz. Böyle yerleri seviyorum işte. Abi çok ilginç. 3 şiş tavuk 2 dolar. 3 parça yine 3 şiş salatalık da 330. Yani salatalıkla tavuk aynı paraya satıyorlar. Şimdi burada daha çok tavuk seviyorum ben. Zaten aslında bu yemeklerin de özü hep tavuk üstüne yani. Japonya'nın birçok yerinde ben tavuğu çok iyi yapıyorlar. Tavukla başlayacağız. Biraz et falan da denerim. Kanat falan da denerim. Akşamın kapanışı olacak. Şu anda benden başka hiç turist yok. Herkes Japon. Ama size şunu söyleyeyim, yani velhasıl kelam Japonya'da her gün herkes Kobe eti yemiyor. İnsanlar yeri geliyor 7-Eleven'dan alışveriş yapıyor. Yeri geliyor böyle daha ekonomik yerlerde yemeklerini yiyorlar, karınlarını doyuruyorlar. Evde bildiğim kadarıyla çok yemek yapma kültürleri yok. Zaten zamanları da yok. O yüzden ortamımız böyle. Böyle şişi getiriyorlar. Abi mangaldan önünüze koyuyorlar. Harika. Yani pamuk gibi. Ve 3 tanesi 2 dolar. Gayet iyi. Bir de şöyle hoş geldin birası söyledim. Bu da 500 yen. 3,5 dolar. Şuradaki 80 yaşındaki kadın tek tek siparişleri getiriyor. Şimdi et de geldi. Böyle farklı tavuklar da söyledim. Çok beğendim. Niye 80 yaşındaki kadın getiriyor dedim. Burada emeklilik sistemi iyi değil. İnsanlar geçinemiyor. Hatta devlet diyormuş ki siz emekli olduğunuzda hani bu emekli maaşıyla geçinemezsiniz. Ona göre ya birikiminiz olsun ya çalışmaya devam edecek şekilde kendinizi planlayın diyormuş. İnsanlar o yüzden 80 yaşına da gelse Japonya'da çalışmak zorunda. Şimdi şöyle bir et geldi. Bundan çok umutlu değilim. Dedi ve tokat gibi yedi. Çok güzel. Bu etler nasıl bu kadar yumuşak olabilir?
Bu et değil, ciğer gibi. Vallahi kendim yapsam bu kadar güzel olurdu. Japonya'ya hoş geldiniz. Gerçekten hepsini de yedim. Hiçbir şey kalmadı. Yani bugünün bence en güzel anlarından bir tanesiydi. Televizyonda da bir yandan böyle saçma saçma böyle görselleri ve grafikleri olan bir şeyler yayınlıyorlar. Yarışma programları var. Hep bağırış çığırış geçiyor. O kadar yorulmuşum ki çok erken kalkmıştım. Gelir gelmez bayılmışım. Çok güzel uyudum, dinlendim. Ve videonun sonuna geldik. Bir sonraki bölümde artık tam anlamıyla Japonya'yı gezmeye başlarız. Çok güzel bir deneyim oldu. Umarım Osaka'yı hem gezmeyi başarmışızdır hem de iyice anlatmışızdır sizlere. Yine dediğim gibi her şeyi açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsınız, en azından Japonya'ya gelmeden önce kesinlikle okuyacağınız hem kaynaklarım var hem otel önerilerine kadar bölge bölge hepsini koyacağım. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki Japonya bölümünde görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.